Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz ile ateşin buluştuğu yer, İzlanda. Yalnızca ben ve bisikletim Alev. 5. günden merhaba. Styx kampından ayrılıyorum ve feribota doğru gidiyorum. Orada bir açık kafe var, bir kahve, artık Allah ne verdiyse yiyecek bir şeyler. Stykkishólmur, Batı İzlanda'nın Snæfellsnes yarımadasında bulunan şirin bir İzlanda kasabası. ...1200 nüfuslu bu kasaba konum itibariyle doğal bir liman. Dolayısıyla nüfusun büyük bölümü geçimini balıkçılık yaparak kazanıyor. Bugün Stykkishólmur limanından Baldur feribotuna binerek Brida Fiyordu'nu deniz yoluyla geçip Folkandur'a varacağım. Ardından Alev'in vasıtasıyla 66 kilometre pedallamak suretiyle Pinkeri'ye varmak niyetindeyim. Yani bugün itibariyle Batı İzlanda bölgesinden Batı Fiyortları bölgesine giriş yapmış olacağım. Rotamı adanın etrafını dönmek üzerine oluşturdum. Bunun için ana hatlarıyla iki seçenek var. Saat yönü veya saat yönünün tersinde dönmek. Birkaç sebepten dolayı ben saat yönünde dönmeyi tercih ettim. Birincisi, İzlandalı bir meteorolojistin saat yönünde hareket etmenin size %55 oranında daha iyi bir rüzgar avantajı sağlayacağına dair yazdığı bir makale. İkincisi, Batı fiyortları ve kuzeyin güneye göre çok daha engebeli oluşu, dolayısıyla daha fazla efor gerektiren bu kısmı taze enerjiyle geçmek istemem. Üçüncüsü ve en önemlisi, görmek ve daha fazla vakit harcamak istediğim yerlerin birçoğunun doğu ve güneydoğuda olması. Bu sebeple Batı fiyortlarından sonra Akureyri ve Midvan'a kadar kuzeyi otobüsle geçip batı ve güneyi tekrar Keflavik Havaalanı'na kadar bisikletle geçmek niyetindeyim. Evet, Lokalindra vardım.
Rüzgarlı, biraz hafif rüzgarlı ve yağmurlu bir hava bekliyor. 63 kilometre yolum var. Hadi bakalım tekrar başlayacağız. Evet. Pengrier 57 kilometrem var. İlk 15'i yokuş. Yokuş derken şöyle bir yokuştan bahsediyorum. Vurdurmalı. Hava sıcaklığı dağlara tırmandıkça düştü. Şu an yaklaşık 3 derece falan. Aşağıyla arasındaki sıcaklık farkı 8 dereceyi buluyor. Evet arkadaşlar, Dinyanli Şelalesi'ne geldim. Bisikletle İstanbul'a giderken yolun üzerinde biraz yol değiştirerek buraya da uğramak istedim. Gerçekten büyüleyici. Bialfos olarak da anılan, toplam yüksekliği 100 metre olan Dinyanli Şelalesi, Batı fiyortlarındaki en büyük şelale.
Yola hiç bırakmak istemediğim Tinyandi Şelalesi'nden ayrılarak 5,6 kilometre uzunluğundaki Tirafiyartargöng tünelini geçerek Pinkeri istikametine doğru devam ediyorum. Evet, Pinkeri'deki kamp alanıma ulaştım. Kasabanın spor salonunun arkasındaki boş alana bir kamp yeri yapmışlar. Kamp yerinin hemen arkası denizin kenarı. Burada çok garip bir kuş var. Böyle Atari'nin bir oyunu vardı. Uçakla uçuyordunuz böyle. Fuel'lerin üzerinden geçince benzin alıyordunuz. Orada bir çıkan sese benzeyen bir ses çıkartıyor kuş. Yarın şu aradan yardıracağım. Burası kamp yerinin mutfağı. Burada elektrik var. Şimdi bataryalarımı falan şarj edeceğim. 3 tane masa var içeride. Bir tanesine çantayı koydum. Şu yağmur indi. Şu matı da bir şişireyim. O da kafamdan çıksın. Sonra orada oturup biraz vakit geçirmece. Film hayatmaca. 5. günde böylece bitti.